problemleri yönetmek dediğimiz kısımda bir sürü beceri var. Bizim güçlü ilişkilerden ya da yıkılan ilişkilerden öğrendiğimiz, ortadan kaldırılması gereken ya da eklenmesi gereken beceriler var. Yani yumuşak başlangıç gibi. Yumuşak başlangıç aslında sert başlangıcın bir panzehiri gibi bir şey. Sert başlangıç bir tartışmaya ya da bir istek, şikayet, herhangi bir cümleye sert bir şekilde başlamak. Ne demek sert bir şekilde başlamak? Normal konuştuğumuz tondan daha yüksek sesle, biraz daha işte ne bileyim öfkeli bir yüz ifadesiyle olabilir. Buna eşlik eden ama öfkenin tek başına hiçbir zaman bir zararı yok. Her zaman öfkelenebiliriz birbirimize, partnerlerimize. Ama buna eşlik eden aynı zamanda bir eleştiri cümlesi olabilir. İşte ne bileyim sen şimdi işte yani sen hep böylesin işte ya. Hep yani değişen hiçbir şey yok seninle ilgili falan diye mesela bir şeye kızmış ve böyle başlıyor cümleye. Ya da bir aşağılama cümlesiyle başlıyor. Ya zaten senden ne bekliyorum ya ben? Allah aşkına ya. Allah ben ne bekliyorum ki senden falan diye başlıyor böyle cümleye mesela. Bunlar hepsi sert başlangıç. Sert başlangıç bunlar. Daha da geliştirebiliriz yani daha agresif olabilir, daha içine yani fiziksel hareketler girebilir, pasif agresyon diye çok hani moda tabirler kullanılan böyle hani göz devirmelerle falan hiçbir şey söylemiyor. Bir şey söyleyecek ama yani bir surat ifadesi var böyle falan. Yani zaten eşi hani ne oldu hani anlıyor ve çok yine aşağılama geliyor. Geliyor, aşağılama geliyor. Sert bir şey geliyor. Sert başlangıç bu. Ve böyle bir iletişim başladığında bu devam etmiyor yani. Hiçbir şey yok. Ne yapıyor bu? Mesela sert başlangıç ne yapıyor karşıdaki kişiye? Ya onun da yükselmesine sebep oluyor. Bizim fizyolojik uyarılma dediğimiz nabzının yükselmesine, hızlıca yükselmesine, taşmasına sebep oluyor. Ya da onun da böyle eleştiriyle daha sert bir şekilde devam etmesine. Hani sert başlayınca sert karşılık alıyorsun. Ondan sonra hatta daha da yukarıya çıkmasına. Yani bizim araştırmada gördüğümüz işte biri sert, onu daha üstüne, daha üstüne ve böyle tırmanıyor şey. Ama yumuşak başlangıç yaptığında gerçekten o andaki ihtiyacınla ilgili bir girişimde bulunuyorsun. Yumuşak bir şekilde. O anki durumu tarif ediyorsun. Yine bir sıkıntım var ama. Evet. Yani her durumda tartışmaya başlamaktan bahsediyoruz. Aynen tartışma, şikayet. Bir sıkıntım yerine var. gelmemiş bir istek. Bir şey işte. Bir sıkıntım var. Ya bu mutfak lavabosu atıyorum hep klasik örnek işte. Yani çok dağınık, çok kirli ve çok bunalmış hissediyorum yani. Gelip burayı toplar mısın? Mesela. Yani bir durum var. Bu durumdan karşı tarafı haberdar ediyoruz. Bu duygumuzu, kendimizi ifade ediyoruz. Duygumuzu anlatıyoruz. Evet söylüyoruz. Ve ihtiyacımızı söylüyoruz. Bu kadar basit bir şey. Durum, duygu, ihtiyaç. Bunu yaptığımızda yani ve bunu yapan çiftler çok daha iyi iletişim kurabiliyorlar. Bir kere kavgaya dönüşmeme ihtimali çok yüksek. Dönüşmüyor çok yüksek ihtimalle ve bir iletişim olarak devam ediyor. Karşı taraf ne diyebilir? Tabii yaparım. Yapamam. Biraz sonra yaparım. Yani daha iletişime dönük ve sonuca dönük bir durum olmuş oluyor. Yumuşak çünkü başlangıç kimse olmuş. saldırıya uğramış ya da hani böyle bir iteklenmiş falan hissetmiyor. Ben şey diye düşünüyorum. Az önce anlattığın hal süperdi. Danışanlara tam da her terapistin anlatması gereken günlük dil ve şekil. Evet. Çünkü hani yine süpervizyonlarda sık rastladığımız aslında bir hata şey demek. Yani pek çok meslektaşımız doğal olarak bunlar yeni bilgiler ve beceriler olduğu için hani şey diye anlatıyor. Yalnız bu sert başlangıç bunun yerine size yumuşak başlangıcı öğretmek istiyorum diyor. Şimdi bu çok hayattan uzak bir tanımlama. Hayattan uzak bir cümle. Ama dönüp eğer ya tartışma böyle başladığında öteki de onun üstüne çıkıyor, öteki de onun üstüne. Doğal olarak böyle yapıyor, böyle oluyor ve biz bunu zaten araştırmalardan görüyoruz. Zaten çiftlere baktığımızda bunu görüyoruz. Bir de biliyor musunuz tartışmanın nasıl başladığı sonraki seyrini çok belirliyor. Bir de yumuşak başlangıç dediğimiz bir şey var. Demenize bile gerek yok arkadaşlar. Evet. Yani hani bir de şöyle başladığınızı düşünün demek. Aynen. Yani hani böyle durumu, duygunuzu ve ihtiyacınızı anlatarak derdinizi dillendirdiğinizi düşünün. Yani hani sen böylesin ya da ben bıktım falan hani değil de ya gerçekten bak sen bendeki örneği söyleyeyim en sık karşılaştım. Hani hayatım sen böyle şeyleri unuttuğunda ben gerçekten kendimi çok korkuyorum, paniklemiş hissediyorum. Yani en azından bana haber vermene ihtiyacım var. Yani sonrasında görmek değil de en azından haber vermene ihtiyacım var. Dediğimde başka bir şey oluyor. Ha gene mi unuttun falan dediğimde yapıyorum da bunu. Evet. Dediğimde başka bir şey oluyor. Bu ikisi arasındaki fark anlaşılır mı diye bildiğimizde danışanlarımıza. Yani onların hayatından bir örnekle, onların hayatından bir yerden.
hadi burayı biraz deneyelim mi dediğimizde çok denenebilir bir şey oluyor çünkü. Yani hiçbir insan yok ki tüm derdini höydöy diye anlatıyor olsun yani. Hani bir sürü insan yumuşak da anlatıyor. Yani o höydöyü yapan aynı kişi yumuşak da bir yerden anlatabiliyor Tabii bir ki. taraftan. Tabii O ki. yüzden bu iki olasılığı vermek ve buraya dikkat vermelerini istemek bir terapistin çok günlük dilden. Biz hep şey diyoruz eğitimlerde. Çift terapiste böyle bir terapist olamaz yani. Çift terapist de hayatın içerisinden, onların ilişkisinin içerisinden hani biri olmak durumunda. Tam da bu tarz bir konuşma halinden bahsediyoruz galiba, değil Kesinlikle. mi?